Benim adım Engin. Kontak doğaçlamaya ilk başladığımda annem babam bana sen hayatı ne zaman ciddiye almaya başlayacaksın demişlerdi. Şimdi ama gayet iyi yanım. Güzel dans ediyorum ve tam bir destek alıyorum. O yüzden teşekkür ediyorum. Şükran ediyorum. Ben Albert. Annem dans ettiğimi ilk öğrendiğinde çok güzel, dedem de dans ediyordu. Hatta tango sevmişti. Ama önce okulunu bitirsen daha iyi olmaz mı? Okulu bitirdim. Mühendis oldum. Şimdi rahatlar. Ben dans etmeye başladığımı annemlerle paylaştığımda şaşırmadılar. Ama ilk Kontak Doğaçlama Festivali'ne Romanya'ya hiç param yokken apar topar gidip oradan babama telefon ettiğimde babam kızım orada ne yapıyorsun? Kocam burada, sen bir rüyanın peşinden gidiyorsun dedi. Ben de baba tam da sorunun içinde cevap saklı, evet bir rüyanın peşinden gidiyorum dedim. O gün bugündür bir rüyanın içindeyim. Engin will be my voice. I'm Martin. Ben Martin. And this is, did you say your voice? Your name? Did you say your name? İsminiz? This is Defne. Bu Defne. I called home to Mexico from California to tell my parents, Mom, Dad, guess what? I'm going to be a dancer. Annemleri Kaliforniya'da, Meksika'da olan annemleri aradım ve şöyle dedim. Anne baba, tahmin edin, ben bir dansçı olacağım. And my parents, who were professional artists, they were professional puppeteers, who had supported me in every harebrained thing I had gotten involved with. Ve annem babam profesyonel sanatçılardı ve ipe sapa gelmez her ne yaptıysam her zaman desteklemişlerdi beni. There was this long silence on the phone. Ve telefonda birden uzun bir sessizlik oldu. And then they both at once went, Martin, no! Martin, hayır! dediler. Then they saw Contact Improvisation and they said, oh, Martin, of course. Sonra kontak doğaçlamayı gördükten sonra, tabii ki Martin, tabii ki. So now 35 years later, here we are in Istanbul, and we're going to do a little bit of contact improvisation. Ve işte şimdi 35 yıl sonra burada İstanbul'dayız ve biraz kontak doğaçlama yapacağız. This festival has had an incredible diversity of dance styles and techniques presented here. Bu festivalde inanılmaz çeşitlilikte teknikler ve dans stilleri ortaya kondu. And there's a way in which contemporary dance, certainly ballet, theater dance, they go out and they penetrate space, they colonize space. Bir şekilde çağdaş dans veya bale klasik dans bir şekilde alanı ve mekana giriyor ve o mekanı ve alanı etkiliyor. Through line, through image, through rhythm. İmajlarla, çizgilerle, ritimle. There's a way in which in contact improvisation we let space colonize and penetrate us. Kontak doğaçlamada ise bir şekilde biz alanın ve mekanın bizim kendi içimize işlemesine ve bizi ele geçirmesine izin veriyoruz. It's not so much what it looks like as what it feels like. Çok da fazla aslında göründüğü şeyle hissedilen şey çok da benzer değil, farklı. Maybe we should move back here. So Defne and Ibach are going to dance for us, and I'm going to talk a little bit. Defne ile beraber dans ederken bizim için ben de biraz sohbet edeceğim. Biraz zaman güzel. Ben hazırım aslında. So the form is a conversation. Form bir sohbet. And like any good conversation, a major element of it is the ability to listen.
Ve tabii ki herhangi bir güzel sohbette olduğu gibi en önemli unsurlarından bir tanesi dinleyebilmek. And to hear what is being said kinesthetically in the moment. Ve an içerisinde kinestetik olarak ne söylendiğini duyabilmek. Dinliyor musun? And there's a great deal of this word sharing in this dance. Ve bu dansta çok fazla paylaşmak kelimesini duyuyoruz. Sharing our bodies, Bedenlerimizi paylaşıyoruz, sharing our weight, ağırlığımızı paylaşıyoruz, support, destek paylaşıyoruz. and we're sharing a certain vulnerability. Bu bir nevi kırılgan paylaşım. And the vulnerability is in giving up a certain amount of will. Ve bu kırılganlık aynı zamanda irademizi belli bir oranda kenara bırakmamız gerekiyor. And creating this together. Beraber bir şey yaratıyoruz. Eye contact. In the moment. An içerisinde. Like a good conversation, eye contact is helpful. İyi bir sohbette göz kontağı tabii ki yardımcı olur. Just to remember, we're not machines doing this. We're two human beings moving together. Şunu hatırlıyoruz ki her zaman iki tane makine değiliz, iki tane insan beraber hareket ediyoruz. Proposition of contact improvisation Kontakla başlamanın aslında sunumu is we have this framework of skills that allows us to talk to one another physically. aslında her birimizin bir fiziksel bazı kabiliyetleri var. Ve bu kabiliyetler bizim fiziksel olarak birbirimizle konuşabilmemizi sağlıyor. It keeps us safe. Ve bizi yani tabii güvende tutuyor aynı zamanda. But the place that we meet to dance is not on that frame. Ama bizim dans etmek için buluştuğumuz yer bu çerçevenin üzerinde değil aslında. It's in the empty middle. Ortada bulunan boşlukta. Years ago, Steve Paxton brought together the first group of people to practice this form. 43 yıl önce Steve Paxton ilk defa bu formu yapan insanları bir araya getirdi. And it wasn't with dancers, it was with athletes. Ve bir araya gelenler dansçı değildi, atletti, sporcuydu. From all across the United States. Amerika'nın her tarafının farklı yerlerinden gelmişler. And the people who were in this investigation for a week, they experimented 8 hours a day. Ve ilk gün içinde olan insanlar bir hafta boyunca günde 8 saat deneysel çalıştılar. And then for a week they performed it 8 hours a day. Daha sonra sonraki hafta bir hafta boyunca 8 saat performans yaptılar. And the people who were in that first performance were so taken by it that when they all went home, they wanted people to do it with, so they started teaching their friends. Ve buna katılım gösteren insanlar bundan o kadar etkilendiler ki eve döndükten sonra bunu yapmaya devam etmek istediler. Dolayısıyla eşe dosta arkadaşlara öğretmeye başladılar. And then those people wanted people to enter, so they taught their friends. Öğrenenler de yine daha devam etmek istediler. Onlar da arkadaşlarına öğretmeye başladılar.
And in this way, in concentric circles, it's gone out all around the world. Bu şekilde genişleyen dalgalar halinde bütün dünyaya yayılmış oldu. In the last few years, this giant wave has hit Istanbul. Ve son birkaç yılda İstanbul bu büyük dalga vurdu. Unusual dance form in that it's not generally done to music. Oldukça farklı bir dans formu çünkü genellikle müzik eşliğinde yapılmıyor. Every pair of people that dance it have their own rhythm in that dance. Ve dans eden herkesin o dansın içerisinde kendine ait bir ritmi var. Every so often, somebody comes along who's really good at creating sound from that. Ama bazen arada sırada kontak dans sırasında gerçekten eşlik etmeyi, müzikle eşlik etmeyi çok iyi bilen birisi geliyor. It actually supports the connection. Ve bağlantıyı destekler. As if we're all movement puzzles. Sanki her birimiz bir bozacak gibiyiz, hareket halinde bir bozacak. The dance is what happens when we put two of those puzzle pieces together in motion. Ve dans da zaten bozacakın iki parçasını hareket halinde bir yere koyduğumuzda ortaya çıkıyor. It becomes really interesting when each of the dancers gives up their own center into a mutual center. Her iki dansçı da kendi merkezlerini ortak bir merkezde buluşturdukları zaman dans gerçekten ilginç hale gelmeye So that one of them can be drawn through space at any time or drawn into support. Böylece herhangi bir tanesi herhangi bir anda havaya doğru hareket edebilir veya merkeze doğru, desteğe doğru hareket edebilir. In the beginning days, we used to grab each other a lot with our hands and arms and move each other around. Başlarda çoğumuz birbirimizden ellerimize tutar ve ellerimizle mutlu eder. It looked a lot like roughhousing. Much more cowboy contact. Güreşi andırıyordu veya rodeo'yu andırıyordu. Cowboy kontağı. There was a lot of standing on each other. Çok fazla birbirinin üzerinde durma vardı ayakta durma. One way that this dance form has developed is that
those invitations we used to give with our hands and still do sometimes. Hala bu dansın gelişmesinde bazen ellerimizi davet için kullandığımız oluyor. We've learned to give through our bodies now. Ama artık daha çok bedenlerimiz üzerinden davet vermeyi. Dance has become more consensual. Dolayısıyla dans da daha dokunsal ve derin hale geldi. Karşılıklı mutabakat. Anlaşılıyor. Uzlaşma. Daha uzlaşma hale geldi. Bir de şey sorsana şu bir şey tonus arttırıyorsun, organizasyon ve release aynı anda nasıl oldu? Improvisation, we respond to what's there. Uzakça aslında o an içinde olan şeye yanıt veririz aslında. Which includes in the environment, Bu çevreyi içerir. all of our voices of self-doubt, Aynı zamanda kendi içimizde devamlı konuşan şüpheleri içerir. and one way to be responsive is for the body to not be tense. Ve yanıt verebilmenin bir yolu bedenin gergin olmaması. There's a certain release you see in their bodies that allows them to listen. Bedenlerinde gördüğünüz Oh, I'm belli afraid bir rahatlama var ki bu that I'll be too heavy if I release them. dinlemesini sağlar. Çok fazla bırakırsam ağır olur. Endişeleniyorum çok ağır olacağım diye. Çok bırakırsam. But the other side is if you're too floppy, you won't go anywhere. Aynen. Eğer çok bırakırsanız da bir yere gidemezsiniz. Benim tüm flow yani böyle içime. Ama I lose my sight of görmüyorum o zaman hiçbir şey. Ve çok fazla kaza oluyor o zaman. Görüp de tutmaktan bahsetmiyorum hala. Sometimes it's very slow and meditative. Bazen çok yavaş ve meditatif halde olur. Sometimes it's quite acrobatic and athletic. Bazen de oldukça akrobatik ve atletik. When Steve brought together that first group, his big concern was, can we make this survivable? Steve bu ilk grubu bir yere getirdiğinde kafasındaki asıl soru işaretlerinden bir tanesi bunu gerçekten bir şekilde kendimize zarar vermeden hayata geçirebilir miyiz, hayatta kalabilir miyiz bunu yaparken? What skills do we need to have in our body, especially the ability to fall? Bedenimizde bu hayatta kalmayı sağlayabilmek için ne gibi yeteneklere ihtiyacımız var? Özellikle de düşmeyi bilmek. I'm going to stop talking and give them a couple minutes to Şimdi biraz sessiz kalacağım ve onlara zaman vereceğim dans etmeleri için.
Aydın Hoca senin içine bakıyoruz buradan. Kendine böyle bir laf oldu. Biz buna doyamayız, bunu bitirmezsek bitmez mi? Bitirmek için belki de her zaman beden çalışmalarını biraz deneysel anatomi, biraz masaj bilmek iyi geliyor. Birbirimizin canını çıkardıktan sonra biraz rahatlatıyor. Ki bir sonraki dansta buluşabilelim. Sağlıklı. Ama bazen Saygıdan dolayı özellikle doğa deneyimiyle üstüne yakabilir. Teşekkürler. So I'm Charlie. When my mother saw me dancing, she said, yes, play the music. Annem benim dans ettiğimi gördüğünde evet müzik çalmaya devam etti. Bu bizim oyun alanımız. This is our playground and we invite everyone who are dancers and non-dancers to just come and play with us. It's easy. Your bodies know. Burası bizim oyun alanımız ve dansçıları ve dansçı olmayan herkesi burada bizimle oynamaya, şimdi şurada değil göstereyim ama kontak olan her yerde. Çünkü bütün bedenler biliyor ve göründüğü kadar komplike değil, kolay. Güvenmek gerekiyor. O yüzden de daha önce düşündüğümüz bir şey var. Sadece parmağınızı
parmağınızı havaya kaldırın. Şöyle önünüze, sağınıza, solunuza bakın. Ve o parmağı gidin başka birinin parmağının ucuna dokundurun. Bir kişi, sadece bir kişi. Burayı karıştırmayın. Yok yani. Ve bu bir an için gözünüzü kapatın. Close your eyes for a moment. Ve minik minik, siz bir şey yapmanıza gerek kalmadan o parmakların bir şeyler yapmasına izin verin. Kendiliğinden olan. Bazen kendinizi yönetiyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Bazen yönetiliyor. Bazen de ne olduğunu anlamıyorsunuz ama orada bir hareket oluyor olabilir. Yola, dansa devam. İyi eğlenceler.